What do I have to say to keep you back by my side? How to start in a liquid Merhaba, hoş geldiniz. Bahsetmeden geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz? Konu senden geldi, o yüzden sana soruyorum. Bugün psikolojik rahatsızlıkları nasıl yeneceğimizi konuşacağız. Aynı zamanda ertelemeyi nasıl yeneceğimizi konuşacağız. Ve yenebileceğimizi konuşacağız. Evet. Aynen, planlı bir hayat nasıl yaşanır? Evet. Bundan bahsedeceğiz. Spontane ama planlı bir hayat yaşıyoruz. Aynen. Bazen spontane, bazen planlı gidiyor. Yani genellikle Evet. spontane oluyor. Ama Böyle oluyor. düzenli, kendi içinde Evet, düzeni kendi olan. içinde bir düzeni olan. Evet. Evet. Bunu nasıl yapabileceğinizi anlatıyorsunuz. Yok, beraber anlatalım. Ben de eşlik edeceğim. Yok ya, beraber anlatalım. Psikolojide sen daha iyi. Yok, beraber anlatalım. Tamam, sen önceden başla. Önce neyden İlk başta şeyden bahsetmek istiyorum. Biz spora gitmeden önce şu an bunu anlatıyorduk. Evet. Belki spor şeyi de gelirdi. Değil mi? Olabilir. Sorumluluğu da gelebilir yani. İzin verirlerse. Çekmeyen kardeşim yapabiliyorlar çünkü. Yapabilirler mi? Tabii yapabilirler. Evet. Ha, oldu. Evet. Şimdi öncelikle bence sen başla. Depresyonu nasıl yani? Mesela ben sana bir soru sorayım. Öyle Tamam, başlayalım. sor. Depresyonu nasıl yani? Depresyonu nasıl yani? Evden çıkarak. Nasıl yani? Evden çıkmıyorum daha önce o kadar çok yani. Her gün evden çıkıyorum. Evden çıkmadığın dönemler nasıl oluyor? Kötü oluyor. Kötü olduğum için bir şey yapmak istemiyorum. Sürekli bir şeyler erteliyorum. Okula gitmiyorum. Falan. Bundan dolayı işte sonra işte evden çıkmaya başladım. İyi geldi, güzel bir gün. Evden çıkmaya başlama sürecini nasıl başladın? Yani neyle başladın? Çünkü insanlar da Önce- buna başlayacak ya. Öncesinde arkadaşlarımın desteğiyle sonra sen de. Başladım. Peki arkadaş desteği olmayanlara ne önerirsin? Arkadaş desteği olmayanlara ne öneririm? Arkadaş edinmesini öneririm. Yapacak bir şey yok. Hı. En az bir tane arkadaşınız olacak. Veya çevrenizdeki kötü kişileri silebilirsiniz yani hayatınızdan. Size destek olmayan kişileri silebilirsiniz. Ya zaten evden çıkamıyorsan onlar yoktur. Yoklardır yani onun sonunda, onu diyorum. Ama şöyle bir şey olabiliyor mesela. Kötü etkileyebiliyorlar bazı insanlar. O ayrı bir şey. Emeğsiz herkesin seni etkilemez yani. Dışarı çıktığın bazı zamanlar olur. O zamanlarda bile dalga geçerler mesela yani. Hani Olabilir. Benim şöyle arkadaşım olmadı ama. veya sen niye dışarı çıkmıyorsun, asosyal misin falan gibi şeylerde Dinlemelerde bulunur. bulunur. Ya sosyalliğe gelmek kolay bir şey bu arada. Sosyal fobi yenmek bu. Bu çok aşırı şey bir şey. Daha doğrusu sosyal fobi yok bende. Asosyal bir bireydim ben. Sürekli evde oyun oynuyorum. Bende sosyal fobi vardı mesela. Yani Simge'de sosyal fobi yendi, ben de o sosyalliği yendim. Asosyallik kolay bir şey. Ya ben dışarı çıkma sıkıntısı çok yaşamadım o kadar. Yani hiç çıkmasam haftada bir gün çıkıyordum. Ondan dolayı alışıyorum yani. Dışarı çıkma. Doğrusu çıkmamaya da alışıyorum, çıkmaya da alışıyorum. Ondan dolayı. Bana sormak istediğim bir şey var. 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 Neden sosyal fobi oluşsun abi? Bende sosyal fobi oluşması tam olarak anlatamayacağım sebeplerden dolayı oluştu. Olabilir. Özel nedenlerden dolayı oluştu. Aha. Ama ailesel neden diyebilirim yani. Çevresel faktör diyelim. Çevresel faktör. Ben de çevresel faktörlerle istiyorum. Asosyallik zaten insan çevresi yakar. Ama şöyle bir şey de vardı. Mesela ben hassas bir bireyim yani. Hala öyle. Hala öyleyim. Sadece yenmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Hep böyle bir şeylerden korkan birisiydim. Küçüklüğümden beri bu vardı bende. Yani kalabalıktan korkardım, seslerden korkardım. Yani böyle bir hassasiyet vardır ya insanlarda. Bu bir aslında bazı insanlarda olan bir şey. Seslerden veya kalabalıktan ürkme, Evet. sosyallikten ürkme falan. Yani küçüklükten beri olan bir şey. Agorafobi bile var çok insanda. Agorafobi açık alan korkusu mesela.
Böyle bir tablomuz var dedi, başkanı çıkardı. Yani çok garip hastalıklar var. Benim küçüklüğümden beri vardı zaten bu yani. Çoğu alana çıkamıyordum. Mesela kötü insanların enerjilerini falan emme gibi bir şey vardı. Şey oluyor, nasıl anlatsam, kötü bir olay olduğunda veya nasıl desem, kötü enerjili, bana uymayan enerjili bir insanı gördüğümde, kötü birisi demek istemiyorum o kişiye tabii ki de, ama kötü enerjili birisini gördüğümde, bana uymayan enerjili birisini gördüğümde şey oluyor yani. Orada ağlamaya falan başladım. kötü küçükken. geliyor yani. Evet, bana kötü geliyor Aha. küçükken. Küçükken böyleydi. Bende de vardı. Şu anda da uzaklaşmaya çalışıyorum bu durumdan. Yani böyle kişilerden uzaklaşmaya Takmamaya çalışıyorum. çalışıyorsun. Evet. Hiçbir şekilde. Hı hı. Yani ne iyi gelsinler ne kötü gelsinler. Ne de yanımda var olsunlar. Aynen öyle. Bir şey takılmayı düşünüyorum. Hı hı. Öyle. Peki depresyon nasıl geldik? Yendik mi? Ne kadar geldik? Hı hı. Şimdi sorular geliyor benim aklıma şimdi. Doğru mu? Doğru. Bence kadın. Önce depresyonu nasıl yani? Ben sosyalleşerek yendim. Ben işe başladım mesela. Herkes işe başlamalı falan diye bir şey söylemiyorum. Yok kesinlikle hizmet sektörüyse Hizmet sektörü ise yani başlamayın daha iyi. başlamayın Evde daha oturun iyi. daha çok sosyalleşirsiniz. Ama ben hizmet sektörüyle başladım. Orada zorla bir şeyler yaptırılıyor ya, yani mesela kasiyerken bağırmam gerekiyor insanlara. Bir şeyler söylemem gerekiyor. Bağırmam gerekiyor derken hani başka kasiyerlere şunu verir misin, şunu yapar mısın falan diye söylemem gerekiyor. İlla hani nazik bir dille de olsa bağırmam gerekiyor çünkü duymaları gerekiyor. Ve ben o şekilde sesimi çıkarmaktan korkuyordum ben. Sesimi çıkarma korkumu yendim. Sana göre orada aşırı sosyalleşmen gerekiyor. Evet, orada aşırı sosyalleşmem gerekiyor. Overdose sosyallik aldı. Aldığı için yendi o. Aynen öyle. Sonra arkadaşlar edindim gittiğim ortamlarda. Arkadaşlar edindim. Farklı milletlerden, farklı kültürlerden. Evet, gerçekten öyle oldu. Yani çok- Almanya'dan falan filan da, Hindistan. Hindistan'dan. Hani gerçekten insan hayatına tanıyamayacağı, zar zor tanıyabileceği yeni kültürler Şöyle geldi. bir şey var. Eğer bir yere gidemiyorsanız bile, yani bir kursa falan filan gidemiyorsanız bile, ki bazı dönemler ben de gidemedim maddi durumlardan. Aynen, şu an vesaire. Türkiye'de doğru yola olduğu için. Evet. Ki maddi durumları etkilemeyecek kurslar falan da var. Belediyenin kursları vesaire. Bütün bedava kursları. Evet, öyle. Yani Ama çok aşırı artık hani dipteysen hani param da yok. Sosyalleşim diyorsan yemek yapma kurslarında bir barışçılık kursu bile var. yani aynen. Yani mevzu o. İşin şifresi sosyalleşmek yani. Evet. Onun dışında sosyal medya araçları da var bunun için. Mesela ben dil öğrenme sitelerini kullanıyordum. Hala kullanıyorum, şu anda da kullanıyorum. Oradan çok iyi arkadaşlar edindim yani. Evet. Hindistanlı bir arkadaşım var hatta. Yani yüzden ölçer hakikaten hem sosyalleşmek hem dilde birazcık da dilde tırmalayabileceğin şeyler de olabiliyor. Aynen öyle. Yani cidden bir şeyi tırmalamak gerekiyor artık bir saatten sonra. Hani şeyi bırakıp artık olmuyor yani. Olmuyor. Evet. Düzelmiyor yani. Onu bırakmak gerekiyor gerçekten. Önce o enerjiden çıkarsan cidden kendi kendine bir şey oturmaya başlıyor. Kesinlikle. Kimler zor da aslında. İçinde bulduğunuz kötü enerjiden, kötü durumdan çıktığınız anda düzelmeye başlıyorsunuz zaten. Siz bir şey yapmasanız bile. Kesinlikle öyle. Her şey olur, her şey yapabilirim. Olumlu düşünmek gerekiyor. Evet. Şöyle bir şey var. Bazen ki bazı durumları duyuyorum ben. Şey oluyor. TikTok'ta falan görüyorum, sosyal medyada görüyorum Aha. falan filan. Ailesel nedenlerden dolayı hani o çevreden kurtulamıyorlar o kişiler. İşte. Öyle şeylerde bile bence Kendini değiştirirsen aynen öyle. çevren de değişir zaten. Kesinlikle katılıyorum. Çevren seviye atlar, sen seviye atlarsan çevren seviye atlar. Çevren seviye atlamasa bile Yok Sen- değişip yenilenip tekrar seviye atlar.
Yani Eski senin çevreden çıkarsan diyor. aynen eski çevrenden çıkabilirsin Aha. yani. Evet. Hiç kimseye mahkum değilsin. Aynen hiç kimseye mahkum değilsin kesinlikle. Şu an küçük bir yaşta olabilirsiniz mesela ama hala bu yaşta olacağınız anlamına gelmiyor. Belirli bir yaşa geleceksiniz yani Evet. ve o büyüyeceksiniz. yaşa çok çabuk geliyorsunuz gerçekten. Hiçbir şekilde anlamıyorsun. Hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Evet. Ya o yüzden en güzel yatırım kendinize. Yani tamam sürekli neşeyle mutlu olun demiyorum yani. Öyle bir İmkan şey yok yok. zaten. Evet gerçekten. Hani hem 3. Dünya ülkesi burası. Anladım, ekonomik şartlar zorluyor insanları, her gün tekrarlarlar gibi bilmem ne falan. Zaten bu ülkede şu an çok da mutlu olmanın bir alemi Evet. olamazsınız artık. Yani o yaptırmazlar, olamazsın. Zaten bence şöyle bir şey var. Ne kadar mutlu olursan o kadar mutsuz oluyorsun. Ne kadar mutsuz olursan o kadar mutlu oluyorsun. Öyle bir kural var yani. Roller coaster gibi bir şey bu yani. Bir aşağı iniyorsun, bir yukarı çıkıyorsun. Hep mutlu olmaya değil, hep umutlu olmaya bakmaktan mantıklı. Evet, hep umutlu olmaya bakmak hep bir lazım. şeylerin daha iyi gideceğini, Evet. düzeleceğini. Mutluyken tabii ki de ben tekrar mutsuz olacağım diye düşünmemek gerekiyor. Öyle bir şey yok bu arada. Mutluyken mutlu olmanın tadını çıkar. Aynen. Anını yaşa. Mutsuzken de şunu düşün, mutlu olacağın zaman da gelecek. Bu mutsuzluğu Aynen. yaşadıysan zaten mutlu olduğun zaman da gelecek diye Hatta düşünme. eskisinden daha mutlu olacaksın belki. Evet, kesinlikle. Daha zirveye çıkacaksın. Aynen ve daha kalıcı olacak belki. Hı hı. Kesinlikle. Yani kendimize yatırım yapıyoruz biz de. İkimiz de yani. Evet. Dil öğreniyoruz, Hı hı. spor yapıyoruz. Aynen öyle. Yurt dışındaki olayları, üniversiteyle alakalı şeyler araştırıyoruz. Hı hı. Mail atıyoruz, bilgi alıyoruz. Hı hı. Hani ki de yani ne okul başladı, değil mi? Evet. Hani şimdiden hani ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hı hı. Yani cidden hani Hiçbir şey imkansız gibi hiçbir şey görmüyoruz imkansız değil. Yani. ve hayal kurmaya devam ediyoruz Tabii biz. canım. Çünkü gerçekleşebilir bu yani. Gerçekleşebilir. Hepsi gerçekleşmeyebilir ama belki %75'i %50'si gerçekleşecek bunların. Yani %50'si gerçekleşse senin işine yarar ve senin Evet, mutlu eder belki de. kesinlikle. Bir üniversiteden kabul olursun, paran yoksa giremezsin. Burs da alamamışsındır. Hı hı. Ama gene kabul olmak seni aşırı mutlu eder. Evet, kesinlikle. Ve bir dahaki denemende kabul olursun. Ne olacak? Yani. Yaptığımız şeylerden biraz daha bahsedelim. Mesela şey dedin ya, üniversitelere bakıyoruz, bilmem ne falan filan dedin. Yani daha neler yapıyoruz? Biraz daha açıklamak ister misin? Bizim ikimizin yurt dışı için planları var. Hı hı. Yani üniversiteyi burada bitirirsek yurt dışında Almanya'da, Hollanda'da, master ya da İngiltere'de master. Yok. Hollanda'da master. Aha. Almanya'da da şey olabilir. Almanya'da ya master olacak Ya da normal, ya da normal eğitim örgün olacak. öğretim olacak. Örgün eğitim olacak. Öyle planlarımız var. Araştırıyoruz, okullara bakıyoruz, kalacağımız yere kadar bakıyoruz. Hani biri 4 senenin mevzusu, bir de bir yıl sonrakinin mevzusu. Hı hı. Ona rağmen hani şimdiden bakıyoruz. En yedek planımız var. Burada kalıp devlet üniversitesine geçip. Aynen öyle. Şu an ben %50 burslu okuyorum çünkü. Ben de. İyi bir not alıp devlet üniversitesine geçersek evlenebilmeyi düşünüyorum. Yani öyle bir ihtimal Öyle bir doğuyor. ihtimal doğuyor. Evlenmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Evlilikte yani üçüncü planımız da burada şimdi devlet üniversitesine geçiyor. Hı hı. Biz evleniyoruz. Hı hı. Sonra yurt dışında master'a gidiyoruz. Hollanda'da artık bilmiyorum. Aynen öyle. Orası ne olur? Orası bilmiyorum. Öyle. Yani gene kendimize yatırım yapmak adına, birbirimize yatırım yapmak adına daha doğrusu. Bunlar planlarımız. Plansız yaşadığımız hareketlerimiz ne? Mesela spora gidiyoruz. Spora gidiyoruz. Ben Gerçi bunu da planlı yaptım ben mesela. planlı yapıyoruz değil mi? Çok Evet. spontan değiliz. O kadar spontane değiliz. Yani spontanemiz yemek ya. Şunu Evet. yiyelim, canımız şunu çekti falan. Aynen öyle. Yani öyle yaşanmaz. Ayrıca getirisi olmadı sana. Aşırı spontane bir şekilde yaşamanın. Bir süre sonra gerçekten bayıyor. Ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir teknik oluşturdum ben. Şimdi normalde ben günümü tam planladığım zaman
genellikle planlar çöpe gidiyor. Çünkü günün yarısında veya başında o planlara uymuyorum. Ondan sonra da planların devamına da uymak istemiyorum. Çünkü şey olmuş oluyorum yani şey hissetmiş oluyorum. Nasıl deniyor ona? İlla bozuluyor çünkü bir yerde. Bozuluyor ve ben Evet. hayal kırıklığına uğramış oluyorum. Hepsi bir anda çöpe gidiyor. Ama şimdi benim bir çözüm yolu bırakın. Evet, benim bir çözüm yolum var. Cidden iyi bir çözüm yolu bu arada. Ben uygulamadım ama dinlediğim içinden biliyorum. Ben yapıyorum bu arada, uyguluyorum Evet bunu. ve işe de yarıyor ondan. Ben de işe yarıyor Buyurun gerçekten. efendim, siz dinliyoruz. Şey yapıyorum. Mesela ben 8 ile 11 arası uyanık kalıyorum genellikle. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada 15 saatte uyanık kalma sürem var yani. Bunu 5'e bölüyorum. Siz kendinize göre 4'e de bölebilirsiniz. İşte 3'e bölmenizi önermem ama 4'e bölebilirsiniz, 5'e bölebilirsiniz, 6'ya bölebilirsiniz falan filan. Önermiyorsun şey böyle. 3'e bölmeyi önermiyorum çünkü daha fazla saat aralığı olacak. Kaybın büyüyor mu diyor. Kaybın büyüyor. Olabilir. Saat kaybı büyüyor. Daha hani Daha az ufak büyük saat olarak büyük parçaya bölüp evet saat olarak küçük parçaya. küçük parçaya bölüp telafi etmesi daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. Ben 5'e bölüyorum. 5 ayrı bölüme bölüyorum günü. Ondan sonra her parçaya da 3 saat düşüyor. O 3 saati teker teker planlıyorum ama şöyle oluyor. İlk başta bir kısmını planlıyorum, geri kalanını hiç planlamıyorum. Ondan sonra bir kısım geçiyor, yani atıyorum 8'den 11'e kadar planladım, 11 geçti, saat 11 oldu, 11'den 14'e kadar planlıyorum. Ondan sonra 14'te geçtikten sonra devamını planlıyorum işte. Atıyorum 8 ile 11 arasını yapmadım, 11 ile 14 arasını yapıyorum. Yani yeni planımı yapıyorum. O yüzden şey gibi, yeni bir güne başlamışım gibi yeniden başlıyorum plan yapmaya. Bu şey gibi olmuyor. Bir planı, bir gün boyunca bir planı yapıp sonra o planı silip sonra o gün boyunca tekrar plan yapmak gibi olmuyor. Her gün her parçada yeni bir güne başlamışım. Sürekli telafi etme şansın oluyor. Evet, sürekli telafi etme şansım oluyor. Ama bunun için bol vaktin olması gerekiyor. Yok. İştir, okuldur hani. Okulun evde de iş gibi sorumluluğun olması gerekiyor. Ve bunu mesela şey günlerinde yapılabilir. Haftanın okulun olmadığı günlerinde yapılabilir. Hafta sonları falan yapılabilir mesela. Veya benim sesim neye hep gidiyor ya? Veya okulun olduğu zamanları okul diye yazarsınız direkt. Direkt yazarsınız o Sonrasını zamanları. planlarsın. Okulun Sonrasını zorunlu bir şey. planlarsınız. Evet, okul zaten zorunlu bir şey. Zorunlu da. Ya onu planlamaya gerek de yok zaten. Aynen, Okul okul senin yazdı. yerine planlıyor zaten. Evet. O yüzden öyle bir durum var. Aslında o da şöyle olabilir. Atıyorum okul için 5'te kalkanlar var diyelim ki. Tabii. Ben öyleydim Hı eskiden. hı. Hiç planım Beşte- yoktu benim. 5 ile 8 arası diyelim. Ders işte. 5 ile 8 arası ders değil. 5'te kalkıyorsun, 6'da 8'de derse giriyorsun. Tamam işte bekle. Yol mu yazacak şimdi 5'e? Aynen oraya yol yazacak. Yol ve okula gidiş yazacak. Ha. Ve hazırlanış yazacak. Ha, o kadar önceden öğrendik yani. Evet. Vay be. Çünkü yaptığın her şeyin bir önemi var. Özellikle psikolojik rahatsızlıklarda bence, yani sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil bu. Bir şeyleri yaptığınızın öneminin Göstergesi. farkına, evet, öneminin farkına varmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorum, edemiyorum. Yani yaptığı her şeyi küçük görmek. Genellikle sosyal insanlar yaptığı şeyi küçük görüyorlar. Mesela şunu şuradan şuraya koysa ben yapmam falan derler ya mesela. Depresyondaki insanlar bundan Depresyondaki ben unuttum onu. Depresyondaki insanlar hep böyle görüyor. O yüzden cidden yazın. Yazmasanız da beyninizin bir köşesine tutun yani. Bence beynin köşesinde tutmaktan çok yazmak daha... Yani ben öyle tutuyorum. Yani yazmayı sevmiyorum. Ondan dolayı. Çünkü beynin köşesinde tutunca şey oluyor. Yok bu önemli değil zaten falan diye geçiştiriyorsun. Ama yazınca
şunu da yazıyorsun, bunu da yazıyorsun falan derken bir bakıyorsun ki çok fazla şey yapmışsın aslında. Yaptığınız hiçbir şey küçük görmeyin bu arada. Banyo yapmak bile büyük bir şey aslında. Depresyondaysan banyo yapmak zaten en büyük şey bence bu arada. Evet, Okula gitmekten daha büyük bence. evet kesinlikle. Hani saçına sprey sıkıp okula gidersin. Hı hı, Ama kalkıp banyo yapmak o kadar zor geliyor ki. evet. Depresyondayken. Cidden o niye zor geliyor bu kadar? Çünkü şöyle bir şey var, banyonun insanda güzel bir etkisi var bence. Şey olarak. Temizlik yani. Temizleniyorsun. Güzel. Temizleniyorsun ve depresyondan kurtulma gibi bir etkisi var. Ve bence içindeki kötü bir ses sana yapmamanı söylüyor. Ben buna Ya da inanıyorum. üşeniyorsun kanka. Kim diyecek şimdi banyo? Gibi bir şey mi acaba? Olur değil mi? Ama bence daha mistik bir şeyi var. Bilmiyorum, ben üşeniyorum. Bazen üşeniyorum, yalan yapmam. Artık her gün duş alıyorum. Ben onunla nasıl çözüyorum biliyor musun? Bunu her işinizde yapabilirsiniz. Yani sadece banyo için önemli değil. Mesela şey diyorum. Sadece bir iş yapmam yeterli diyorum. Hı hı. Mesela sadece kıyafetlerimi çıkarmam yeterli diyorum. O işin içindeki bir ufacık bir işi başarırsanız bile Evet. geri kalanının gelebileceğini, Yani sadece banyonun içine girmem yeterli, duşun Aynen. içine girmem o yeterli ortama diyorum. bile girebilseniz o yeterli geliyor mesela. Aynen öyle. Sonra yapasın geliyor ve yapıyor şöyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ders çalışırken de bu şöyle olabilir. Sadece 5 dakika çalışmam yeterli diyorum mesela. Sonra o 5 dakikayı bana yetmiyor. 5 dakika bana yetmiyor tabii ki de. Tabii. Ben ona yarım saat çalışıyorum, atıyorum. Ama en fazla yarım saat diyorum mesela. Çünkü daha fazla çalışırsam da kendimi bıktıracağımı biliyorum bir Dikkatin noktadan artık sonra. toplanmıyor. Evet. Dikkat dağınıklığı başladığı için Hı de hı. abartmanda bir alem yok diyerek Evet. öyle oluyor. Yani beynimde öyle bir şey kuruyorum. Yani en az 5 dakika çalışacağım diyorum. Yani 5 dakika yeterli diyorum. Kendini zorlamadan ikna yoluyla ufak ufak. Aynen öyle. Öyle. Yani ben nasıl yendim depresyonu? Sen Ertelemeyi mi? evet, Depresyonu mu? erteleme. Sen nasıl yendin ertelemeyi? Zorunluluk olarak görmedim. Evet. Eğlenceli taraflarına baktım. Hı hı. Yaptığım her şeyin ve öyle yandım gerçekten. Eskiden eğlenceli taraflarını görmedim depresyondayken. Ama sonra depresyondan çıktım için bakış açım değişti ve eğlenceli taraflarına baktım. Bu kadar. Peki ne önerirsin başka? Nasıl yani bunu yapabilirler? Yani sizin işe yarayan ya da kişiliğinize göre sizin işinize yarayan ya da eğlenceli taraflarını o işi bulup çıkarıp yapacaksınız. Evet. Basit bir Mesela ben kafede ders çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki de olmadığı zaman sinirlendiğim zamanlar da oluyor. Benim böyle bir özelliğim de var. Bir şey olmadığı zaman sinirleniyorum. Bunu da yenmem gerekiyor açıkçası. Bunu nasıl yendiğime dair belki ileride bir video gelir yenersem. Ama yenebileceğimi Hayır sanmıyorum. gelemez. Kafede ders çalışmayı seviyorum. Müzikle ders çalışmayı seviyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. İlla şey olmasına gerek yok. Müziğin sesli, daha sözlü bir müzik olmasına gerek yok. Sadece ses olan bir müzik de olabilir. Arka plan, müzikal, Arka plan, müzik. lofi. Lofi, aynen. Dere şırıltısı seven var. O ne? Dere şırıltısı, dere sesi. Ha, dere şırıltısı. Aha. Seven var. Dağ esintisi seven var. Hı hı. Falan. Bir de öyle o tür insanlar var mesela onlar. Ben lofi seviyorum ya. Lofi ben de seviyorum. Kodlama yaparken lofi dinliyorum. Güzel, iyi geliyor. Bir de bazı müziklerin, bazı şarkıların lofi versiyonları var falan böyle. Çok güzel oluyor onlar. Senin aklın Porsche'da değil mi? Yok. Neydi? Komik bir şey geldi. Gitti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Umarım. Umarım olmuşuzdur. Like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen. Videoyu izliyorsunuz, bir like atın. İzleyip kaçıyorsanız kaçmayın. Benim butona basın. Teşekkürler. Teşekkürler.